Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, güzel kardeşler, dostlar, abiler, ablalar. Bugün 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokağa çıkılan, tecrit altından çıktığımız ilk gün. O yüzden mutluyum. Çünkü evde ben 4 gün bayağı bunaldım. Ki benim gibi psikolojik sorunlar yaşamış, atlatmış kişiler için evde kapalı ortamda kalmak gerçekten zor oluyor. Yani bu durumda olanlara Allah kolaylık versin diyorum gerçekten. Bugün dışarı çıktım. Bir takım işlerim vardı ve yine tabii ki hobimi de ihmal etmedim. Kendimi tedavi etmek amaçlı Cikletis akvaryuma gittik. Yine tekrardan göstereyim. Yeni lepistesler aldım. Buyurun. Şöyle göstereyim. Erkekler dişileri sıkıntıya sokmuştu. Ben 2 dişi daha aldım. Yani fark edilebiliyordu. Şu iri dişiyi getirdim. Bakın bayağı da dolu. Bir tane de sanırım benim dişilerde olmaya başladı. Şu yeni gelen. Şu 2 dişiyi getirdim. Yani böylece ne oldu? 5 dişi 2 erkek oldu. Oranı toparlamış olduk. Akvaryumumuzda her şey normal. Bunların yanı sıra gitmişken orada karideslerin içine bulaşan su püresinden yola çıkarak su püresi sordum ama su püresi yok dediler. Ben de bir tane kabuksuz artemia aldım. Yani yalan söylemeyeyim, ilk defa hayatımda kullanacağım ki birçok kardeşimden de memnun olduklarını duymuştum. Şöyle göstereyim. Decapsulated artemia. Kabuksuz artemia. Herhalde bunu suyun içinde şey yapıyorsun falan. Ondan sonra veriyorsun. Burada Cardamina liriata bitkimiz. Sanırım bu böyle sarmaşık türü bitkiler önce yaşlı yaprakları döküyor ki büyüyebilmesi için. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın burada küçük bir yaprak var ve eski yaprağı yok ediyor. Olsun, güzel. Bitkilerimizde gelişme görüyorsunuz. Gün ışığına doğru hemen boyunlarını çevirmişler bu taraftan, pencere olduğu için. Güzel. Tilki kuyruğumuz yine azgın bir şekilde büyümeye devam ediyor. Durum böyle kardeşler. Bunu da son durumumuza ekleyelim. Ara ara öğretici videolar, ara ara son durumlar paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Merhaba sevgili dostlar. Su pirelerimiz hakikaten çok hızlı ürüyorlar ve gerçekten de günde 100 katı üreyen bir canlı bu. Çok küçük yavrular var. O sebepten daha hasat edilmeye uygun değiller. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle tutsam acaba elimi. Bayağı küçük yavrular var. Bu bakalım üretebilecek miyiz? Su pireleri canlı yem olarak gayet güzel bir protein kaynağı balıklarımız için. Erişkin ve yavru balıklara iyi oluyor. Yani ağzının alabileceği şekildeki balıklara, özellikle canlı doğuranlara, betalara, biraz büyümüş canlı doğuran ve biraz büyümüş beta yavrularına çok güzel canlı yem oluyor. Bu sebepten herkese tavsiye ederim ki özellikle benim gibi böyle Japon havuzu yapıp Japon havuzunda yeşil su elde eden biriyseniz su piresi kültürü mutlaka şart sevgili dostlar. Ya benim gibi gider doğadan da toplayabilirsiniz ya da bir yerden internetten sipariş edebilirsiniz. Dün benim getirdiğim bu suda da su pireleri vardı. Çeşitli su böcekleri de var ama umarım su piresi de vardır. Ki ben olduğunu görmüştüm ama umarım burada ürer, kültür oluşur. Oluşmazsa da zaten ben buradan ilave edeceğim. Çünkü kültürü devamlı desteklemek gerekiyor. Yeşil suda bu su pirelerinin olmazsa olmazı gibi bir şey. Mayayla da oluyor ama mayayla sevgili dostlar suyun kalitesi çok çabuk bozulabiliyor. Su pireleri genelde baharda neydi onun adı? Dilimin ucunda prezentasyon
düzgününü yazarız öyle hatırlıyorum ama kendi kendine üreme yapıyorlar. Yani dişi erkek dişi olmadan mı erkekler mi yumurtluyordu, ne yapıyordu? Medakalarımıza da yem verelim. Japonlarımızı da bol bol yemledim. Hatta şu dün Çatalca'dan getirdiğim semenderlerimize de atalım, belki yerler. Biraz da şöyle yapayım. Hatta şu elimde kalan yemleri de beta ve lepisteslerimize götürelim. Son durumumuzu bu şekilde sizlere sunacağım. Yani su pireleriyle ilgili hem bir giriş gelişme evet, lepisteslerimiz gayet mutlu gözüküyorlar. Dün onlara akşam Artemia, kabuksuz Artemia ziyafeti çektim. Çok sevmediler ama bakın bu yeme resmen saldırıyorlar. Gayet iyi. Dişilerde hafiften bir stres var çünkü doğuracaklar gibi. Durum akvaryumumuzda da bu şekilde sevgili dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada buraya ektiğim lotus tutunamadı ve yaprak çürütmeye başladı ki bu lotuslarda çok görülen bir şey. Daha önce de çok lotus besledim, büyüttüğüm için biliyorum. Eski yapraklarını böyle çürütür döker, yenileri çıkartabilmek için kendini bulunduğu yere adapte etmeye çalışır. Dün bir de duckweed denilen bir Lemna ailesine, yani Lemna minor diyoruz ya su mercimeklerine, Lemna minor'un farklı bir şeyi olan duckweed diyorlar. İnternetten araştırdığım kadarıyla duckweed semenderlerimiz, 4 tane semender, fazla almak istemedim. 4 tane neden aldım? Çünkü yani dişi erkek oranını tutturabilme şansımı arttırdım. Gayet de iyi oldu. Yem attım ama bir şey yok. Alışacaklar. Zaten daha gençler. İlerleyen zamanda bakacağız neler olacak, neler bitecek. Durumlarımız bu şekilde. Medekalarımız da yemlerini yiyorlar. Gayet mutlular. Bunlar da bakalım ne zaman yavru göreceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl yürüyecekler. Çok da şirinler keratalar, renkli renkli. Japonlarımız götürü usulü yemi hatır hutur yiyorlar vallahi. Bugün hava bayağı bir sıcak ve nemli hissedilebiliyor. Ama tabii parçalı bulutlu. Beylikdüzü İstanbul'da. Fidelerimizi de son kez bir göstereyim bu son durumda. Fidelerimiz de gayet iyi. Ben şu bitkiyi buraya ektim. Emers forma geçmişti. Bakın şöyle göstereyim ama olmadı gibi bir şey. Dün su verdim. Suyu almış ama yok. Tık yok. Buraya 2 tane de limon ağacı, limon fidesi ilave ettim ki bakın bir tanesi bastı gaza yani. Elmalar da gördüğünüz gibi. Evet, şu da limon. Çok affedersiniz. Şu da limon. O da güzel pozisyonda. Bu domatesimiz alttan büyük yaprakları döktü. Yukarıya gaza bastı. Gidiyor o da. Çok güzel. Hepsi bir boylandı. Şöyle bir kendilerini silkelediler. Bakalım bu sefer başarılı olabilecek miyiz? Şunun yanından bir şey çıkıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki hayatı desteklediğimiz için tutuyoruz onu da. Gördüğünüz üzere her şey yolunda gözüküyor. Şurada bir hareketlenme oldu. Gördüm, yemiyorlar. Evet, işte bu. Tabii daha önce ben semender besledim mi diyeceksiniz. Şöyle besledim. Küçüktüm. Küçük dayım devamlı Halkalı tarafına gidiyordu o zamanlar. Nerede buluyorsa orada, gölün oralarda mı ne bulup getiriyordu. Dayım o zamanlar gençti. Büyük büyük semenderler getiriyordu. O şekilde gördüm, tanıdım semenderleri. O şekilde hani onun getirdiği semenderler, beslediği semenderleri görmüş oldum ki attığımız yemleri yiyorlar. Evet, gayet de güzel yiyorlar. Bir tanesi dipte
Şurada. Aslında bunlara bir saklama kabı yapsam çok güzel olacak ki evet, bugün öyle düşünüyorum. Öyle bir şey yapacağım. En azından videolarda daha iyi bir görsel elde edebiliriz. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar.